Merhaba. Bugün borsaya yeni başlayanların en fazla yaptığı 5 hatadan bahsedeceğiz. Borsaya ilk defa yatırım yapan insanların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi kesinlikle tüyo almak. Ne demek tüyo almak? Özellikle sosyal medyada herhangi takip ettiğiniz bir kişinin söylediği hisse senedini satın alıp ondan kar beklemek. Peki bu işin aslı nasıl oluyor? Şimdi bahsettiğim gibi hiçbirimiz borsa piyasasına girerken, hisse senedi piyasasına girerken çok fazla bilgi olarak girmedik. Ben de çok fazla bilgi olarak girmedim. Sosyal medyada bakıyorsunuz işte ne bileyim 30 bin takipçi olan hesaplar, 20 bin takipçi olan borsa hesaplarına bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu adam belli ki başarılı ki insanlar bunu takip ediyor. Yanlış. Belli ki başarılı ki bunu takip ediyor diyorsunuz. Ondan sonra takip ediyorsunuz. Çoğunlukla şöyle oluyor. Size bir hisse senedinden bahsediyor. Bu hisse senedi yükselecek, bu hisse senedi uçacak, işte bu hisse senedi almayan çok pişman olacak, işte teknikte çizimlerime bakın hisse senedi 9 lirayı görecek, 15 lirayı görecek diye anlatıyor ve siz de daha yeni olduğunuz için diyorsunuz ki ya benim kesinlikle bu hisseyi satın almam lazım. Ben bu hisseden çok güzel paralar kazanacağım diye gidip o hisseyi satın alıyorsunuz. İşin iç yapısı ne? İşin iç yapısı çoğunlukla tabii bu işi gerçekten iyi niyetle yapan kişiler de var. Şimdi onları da ayıp etmeyeyim. Gerçekten iyi niyetle yapan da var ama sizi çoğu zaman dolandırmaya çalışan insanlar şunu yapıyor. Bir hisse senedinden bahsediyorlar. X hisse senedinden. Hatta ilk başta bahsetmiyorlardı. Onu da söyleyeyim. X bir hisse senedi var. Bu kişi daha size hiçbir şey söylemeden, daha sosyal medyada hiçbir şey söylemeden o hisseden 200 bin tane satın aldığını düşünün. 3 liradan o hisseden 200 bin tane satın alıyor. Ondan sonra hisseyi satın aldıktan sonra yavaş yavaş böyle sizi çekecek şeyler söylemeye başlıyor. Nedir bu sizi çekecek şeyler? Ya X hissesi çok güzel bir hisse ama arkadaşlar şu anda size hissenin ismini veremem. İşte araştırmalarıma devam ediyorum. Çok güzel bir hisse buldum ama şu anda size ismini veremem. İşte size küçük küçük böyle anlamanız için böyle nüanslar vermeye çalışıyor ama çok da fark etmemeniz lazım. Çünkü size ilgisini çekmesi lazım. İlk önce ilginizi çekmesi lazım. Siz araştırıyorsunuz diyorsunuz ki ya bu hangi hisseymiş? 3 liralık hisse arıyorsunuz. Ondan sonra soruyorsunuz ya size cevap veremem işte ne yazık ki işte kurallardan dolayı SPK'nın kurallarından dolayı cevap veremem diyor. Siz hepten böyle şey oluyorsunuz. Hepten merak ediyorsunuz. Bu arada bunu yapan kişi şöyle demeye başlıyor. Hisse burada 3.30 oldu. Çok güzel para kazanıyorum. İşte hisse 3.50 oldu. Çok güzel falan filan. Siz daha da meraklanıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Yanlışlıkla, kadar yanlışlık derseniz tabii. Size hisseye dair daha belirgin bir şey söylüyor. İşte birisi ona çünkü bir cevap atmış. Abi şu hisse mi diyor. O da onu retweetliyor ya da başka bir şey yapıyor. Siz de diyorsunuz ki aha buldum. Hisseyi buldum. Bu hisseden bahsediyor diyorsunuz. Ve hisseyi araştırmaya başlıyorsunuz. Tabii eğer kalkıp tüyoyu aldığınız anda satın almazsınız. Ki çoğunlukla bu oluyor. 3.80 oluyor. Diyorsunuz ki ya biraz daha bakayım. Almayayım. 4.10 oluyor. Bu arada şeyler de devam ediyor. Sosyal medya yazılar devam ediyor. Diyor ki bu hisse 9 liraya kadar gidecek. Bu hisse 8 liraya kadar gidecek. Bu hisse işte şöyle yapacak. Bu hisse benim işte çok fena para kazanacağım falan diyor. Ve size de böyle bir uyarıyorlar. Bu hisseyi al. Bu hisseyi al diye. Siz ya 3.80'den alıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki ya bu hisseyi alacağım ve çok güzel yükselecek. Ya da hisse 4.10'a çıktığında alıyorsunuz. 4.10'a çıktığınızda aldığınızda ne oluyor arkadaşlar? 4.10'a çıktıktan sonra bir 4.50'ye kadar ya da 4.40'a kadar. Bu da iyi senaryoda bu arada. Çıkıyor. Ve siz diyorsunuz ki ya borsa çok kolaymış. Yani X kişisi yazsın ben satın alayım. Çok kolay. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonra ne oluyor? İşin altyapısında fark etmediğiniz bir şey oluyor. 3 lirayken o 200 bin lot hisseyi alan arkadaş 3.60 olduğunda 50 bin lot satıyor. 4 olduğunda 50 bin lot daha satıyor. Bu arada siz bunun farkında bile değilsiniz. 4.50'ye 4.80'e yani o tepe noktasına çıktığında 100 bin lot daha satıyor. Ve ondan sonra sosyal medyada şöyle şeyler yazmaya başlıyor. Ben bu şirketin patronunu sevmedim. Bu şirketin patronu işte yalancı. Bu şirket işte şunu yapıyor. İşte borçları varmış. Şöyle olacakmış. Bana söylenen hiçbir şey doğru değil arkadaşlar. İşte ben bu şirketten çıkıyorum. Benimle birlikte çıkmak isteyen varsa çıksın diyor. Ve şirketten çıkıyor. Bu arada siz bunu gördükten sonra 4.80'deyken bunu gördükten sonra ki sattıktan 1 veya 2 gün sonra söylüyor bunu tabii ki size. Sattığı gün öyle bir şey söylemiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Benim bu hisseden çıkmam lazım diyorsunuz. Benim bu hisseden kesinlikle çıkmam lazım diyorsunuz. Ama siz bunu diyene kadar zaten hisse %5 düşüyor. Sizle birlikte bu tüyoyu alıp da giden arkadaşlar da satmaya başladıkça hisse daha da düşüyor. Şanslıysanız karınız ki varsa çıkartabilirsiniz. Şanslıysanız zararda olmayabilirsiniz ama şanssızsanız ya da o an o tweet'i, o şeyi görmezseniz ve sizin hisseniz bir anda %20 düşerse çoğunlukla ne yazık ki böyle oluyor. Ondan sonra ya zararda kol keseceksiniz ya da
diyeceksiniz ki bu hisse daha yükselecek ki ne yazık ki arkadaşlar o hisseler çok fazla yükselmiyor. Çünkü dediğim gibi kötü niyetli bir tüyoya denk gelirseniz o tamamen sizin üzerinizden para kazanma. Ha bu arada para kazanmayı sadece hisseyi satmakla zannetmeyin. O işi yapan arkadaşlar bu arada size 4.80'deyken satın dedikten sonra hisseyi shortluyorlar ve shortladıktan sonra onun üzerinden bir daha para kazanıyorlar. Hani tek bir hamleyle para kazanma sistemi yok. Üzerinden bir kez daha para kazanıyorlar. O sebepten evet biliyorum ilk başta hisselere dair bir şey bilmiyorsunuz ama ne yapabilirsiniz? Bütün yatırım araçlarının, bütün yatırım şirketlerinin portföy önerileri var. O portföy önerilerine bakabilirsiniz. Ben ilk hissemi, ilk aldığım hisseyi bir portföy önerisinden almıştım. Bana portföy önerisinden tavsiye ettikleri hisseyi almıştım. Ki hisse gerçekten de zaten BIST 30'da olan sağlam bir şirketti. Ve belki beni borsa sevgimi oluşturan hisse oydu. Çünkü ilk başta aldığınız hisse sizin için çok önemli. İlk başta aldığınız hisse bir tüyo hissesi ise ve siz o hisseden başarısız olursanız siz de borsa kumardır. İşte borsada başarılı olamazsın diyen insanlar kervanına katılıyorsunuz. O sebepten asla tüyo ile hisse almayın. Araştırın. Yani yatırım şirketleri ne diyor? Yatırım şirketleri hangi hisseleri veriyor? Yatırım şirketlerinin verdiği hisse illa başarılı olacak diye bir şey yok. Onlar da başarısız olabilir. Ama en azından böyle bir anda %20 çıkıp bir anda %20 inmeler bu şirketlerin söylediği hisselerle çok fazla karşılaşılmıyor. Ondan bunları araştırmanızı tavsiye ederim. İkinci sırada hisseyi bilmemek, hisseyi tanımamak var arkadaşlar. Bununla ilgili çok sevdiğim bir örnek var. 2 sene önce Ramazan ayıydı. Bir tane hisse forumlarında geziyorum. Hisselerle ilgili yorumları okuyorum. Size de tavsiye ederim. Çok güzel hisselerle ilgili forumlar var. Bunları da takip edebilirsiniz. Böyle bir abimiz bir sayfalık bir yazı yazmış. İşte başlamış. Arkadaşlar Ramazan ayında olduğumuzu biliyorsunuz. Ramazan ayında işte insanlar işte çok fazla yemek yedikleri için hazımsızlıklar olabiliyor. Hazımsızlıklar olduğu için çok fazla soda tüketimi oluyor. Ben bu sebepten soda hissesinin işte yukarı çıkacağına eminim. O sebepten soda hissesi satın alacağım. Mantık çok güzel. Mantık hani harika bir mantık. Ama ne sıkıntı var arkadaşlar? Arkadaşlar soda hissesi sizin bildiğiniz soda değil. Soda hissesi farklı kimyasalla ilgili bir hisse. Soda külüyle ilgili bir hisse. O sebepten eğer hisse senedini bilmiyorsanız, neye dair hisse senedi aldığınızı bilmiyorsanız böyle hani garip noktalarla karşılaşabilirsiniz. Hani beyefendi gerçekten sodanın bir soda markası olduğunu zannetmiş ve bu sebeptendir ki bir sayfalık bir yazı yazmış. Hissenin neden yükseleceğine dair. Şimdi Peter Lynch ki kendisinden zaten programda da bahsediyoruz. Dediği çok önemli bir şey var. Hangi hisseyi satın aldığınızı bilin. Hisseye dair bilgi sahibi olun. Yani anlamadığınız hisseyi satın almayın. Tabii ki ben demiyorum ki petrokimya hisselerini satın almayın, işte anlamıyorsanız almayın değil. En azından ne satın aldığınızı bilin. Yani sizin hissesini aldığınız şirket ne iş yapıyor? Ne işle ilgileniyor? Ne iş? Yani neyden para kazanıyor? Bunları bilin. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları bilmeden aldığınız hisseden kar elde etmeniz çok düşük bir ihtimal. Bu sebepten aldığınız hissenin patronu kim? Aldığınız hissenin işte Ar-Ge yatırımları var mı? Aldığınız hisse başka yani aldığınız hisseye dair her şeyi bilmeniz gerekiyor. Siz kalkıp sodayı soda diye alırsanız o hisseden para kazanmanız çok düşük bir ihtimal. Gerçekten çok düşük bir ihtimal. O sebepten dediğim gibi satın aldığınız hisseyi bilmeniz gerekiyor. Satın aldığınız hisseyi bilin arkadaşlar. Üçüncü sırada ne yazık ki özellikle küçük yatırımcının ve işe ilk başlayanların çok fazla karşılaştığı bir durum var. Sabırsızlık. Nedir sabırsızlık? Borsaya yeni girdiniz. Tabii ki sizin de borsada yatırım yapmaya yeni başlayan insanlar gibi tek amacınız işte o day trade'de gördüğünüz arkadaşlar gibi bir anda alın, çok güzel paralar kazanın. İşte bir anda 5 liraya alın, 6 liraya satın, 6 liraya alın, 8 liraya satın gibi hareketler görmek istiyorsunuz. Anlık hareketler yapmak istiyorsunuz. Arkadaşlar borsaya yeni başladığınızda böyle anlık hareketlerle para kazanmanız çok düşük bir ihtimal. Day trade ile para kazananlar var. Day trade ile çok güzel para kazananlar var. Günlük alışlarla, günlük satışlarla çok güzel para kazananlar var. Ama siz daha başlangıçta olduğunuz için sizin sabırsız olma şansınız yok. Siz bahsettiğim gibi hisseyi araştıracaksınız. Hissenin en küçük noktasına kadar araştıracaksınız. Gerekiyorsa bir hisseyi 3 gün boyunca araştıracaksınız ve hissenin uygun olmadığını fark edip o hisseyi satın almayacaksınız. Gerekiyorsa hissenin uygun olduğunu fark edip hissenin fiyatının şu anda yüksek olduğunu düşündüğünüz için hissenin fiyatının düşmesini bekleyeceksiniz. Hisseyi satın aldıktan sonra hisseyi direkt satayım diye de bir şey yok. Kafanızda bir çizgi vereceksiniz. Ben bu hisse fiyatını buradan satacağım diyeceksiniz ve orada satacaksınız. Sabırsız olma lüksünüz yok ne yazık ki. Yani çok fazla karşılaşıyoruz. Adam ilk hissesini satın almış.
Bekliyor. Diyor ki ya bu hissenin işte Allah belasını versin. 2 hafta oldu hisse hala 5 lira seviyesinde. Ben zaten 5 lira seviyesinden aldım. Bu hisseden hiçbir şey kazandıramıyorum diyor ve gerçekten hisseye yani çok kötü gözle bakıyor. Arkadaşlar 2 haftada bir hissede kazanma ihtimali çok düşük. Yani sizin zaten başlangıçta uzun vadeli yatırım yapmanız lazım. İşi öğrenene kadar uzun vadeli yatırım yapmanız lazım. Ondan sonra orta vade ve kısa vadeye geçebilirsiniz. Hani ilk başlangıçta ben 2 haftada çok güzel paralar kazanayım, işte Ferrari alacak kadar param olsun diye işe girerseniz bu daldan dala atlamanıza sebep olacak ki burada tüyonun da etkisi var. İşte bakacaksınız X adam sosyal medyada şu hisse demiş, Y şu hisseyi demiş. Buradan daldan dala atladıkça daha fazla para kaybedeceksiniz. Ve işin sonucunda ne yazık ki bu sabırsızlığın sonucunda bizim en fazla karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi kişilerin parasının tamamını kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. O sebepten sabırsız olmamanız gerekiyor. İşin başlangıcında sabırsız olmayın. Kendinizi geliştirdikçe, ilerledikçe zaten siz kendi stilinizi ortaya çıkartacaksınız. Şimdi 4. sıra aslında biraz enteresan ama 4. sıradan da bahsetmemiz gerekiyor. 4. sırada başarılı sanmak kendinizi. Yani şöyle söyleyeyim. İlk defa hisse aldınız, 5 liraya aldınız, 5.20'ye sattınız. Oo bir anda diyorsunuz ki ya ben bu borsa işini anladım. Zaten çok kolay, çok basit yani. Çok hiç sıkıntı yok. Ondan sonra 5.20'ye sattınız, başka bir hisse aldınız. Onunla da ne bileyim 20 kuruş daha kazanç sağladınız. Ve bir anda kendinizi şey gibi düşünüyorsunuz. Ya ben borsayı biliyorum zaten. Hani öyle bir ego sahibi oluyor ki insan. Böyle Warren Buffett'ı görse böyle yanağını falan sıkacak. Ne yaptın ya, nasıl gidiyor? Bak teknik sen yapmıyorsun. Teknik analiz yapsan çok güzel para kazanırsın falan diye adamın işini anlatacak. Hatta çoğu noktada zaten kalkıp sosyal medyada falan insanlara işini anlatmaya başlıyor. İlk başlangıçta arkadaşlar ne yazık ki başınıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi başarılı olmak veya başarılı olduğunuzu sanmak. Çünkü başarılı olduğunuzu sandıktan sonra kendinizi geliştirme konusunda çok istekli olmuyorsunuz. Borsa durmadan kendinizi geliştirmeniz gereken bir nokta ve kalkıp da ya ben işte ne bileyim 2 tane temel çizgisi çektim. Temel çizgisi çektikten sonra başarılı oldum. Demek ki bu çok işe yarıyor. Ben her seferinde bunu yapayım derseniz arkadaşlar başarılı olma ihtimaliniz yok. Başarılı olmak için sizin durmadan araştırmanız lazım. O sebepten ilk başta kazanılan para da aslında sizin için kötü bir şey. Ben demiyorum ki tabii ki para kaybedin. Tabii ki öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama hani sabırsız davranıp bunun üzerine para kazanırsanız bu tamamen sizin bundan sonraki borsaya karşı bakış açınızı değiştiriyor. Ve borsaya karşı bakış açınızın değişmesi de sizi uzun vadede sıkıntıya sokuyor. O sebepten ilk başta gelen sahte başarı çok yararlı bir durum değil. Ve son olarak da arkadaşlar ne oluyor? Sahte başarıdan sonra 5. sırada da aslında bu sahte başarının getirdiği bir sonuç var. Başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz, para kazandığınızı düşünüyorsunuz. Bütün paranızla yatırıma girmek. Başarılıyım diye düşündükten sonra kişi ne yapıyor? Bütün parası da borsaya giriyor. Bütün parası üzerine bazen de kredili hatta para alıp borsaya giriyor ve bunun sonucunda ne yazık ki iş çok kötü bir noktaya geliyor. Burada şunları çok fazla gördük. Kişiler ilk bir senede yaptıkları karlarla işte çok güzel paralar kazandım düşüncesiyle daha fazla para, daha fazla kredi hatta akrabaların, eş dostlarının parası da borsaya giriyor. Ve bunun sonucunda çok büyük paralar kaybedip işte eşin dostunun da parasını kaybedip çok kötü noktalara gelebiliyor. O sebepten şimdi Akıllı Yatırımcı kitabında da şuradaki arkadaştan da hatta bahsettiği gibi Benjamin Graham'ın bahsettiği gibi arkadaşlar yatırımlarınız borsanın en iyi olduğu dönemde bile 75'e 25 olması lazım. Yani borsanın yükseleceğine eminsiniz. Benjamin Graham diyor ki en fazla paranızın %75 ile borsaya girin. Geri kalanı tahvile koyun, geri kalanı altına koyun, geri kalanı dövize koyun. Neye koyarsanız koyun ama paranızın en fazla %75 ile girin. Aynı Benjamin Graham aynı zamanda şunu da söylüyor. Borsanın düşeceğine emin olduğunuz zamanlarda da en fazla %25'e kadar düşün. Yani %25'e kadar düşün, geri kalanını yavaş yavaş satmaya başlayın. Şimdi dediğim gibi herkesin kendi sistemi vardır, herkesin kendi noktası vardır ama ben şahsen Benjamin Graham'in dediği bir şeyi kesinlikle hani doğru olarak hani kesinlikle doğru olarak kabul ediyorum demeyeyim. Ben şahsen Benjamin Graham diyorsa bunda bir mantık vardır diye düşünüyorum. Ve o sebepten size de diyorum ki ilk başladığınız zaman kesinlikle paranızın tamamıyla girmeyin. Borsaya paranızın tamamıyla girmeniz sizi uzun vadede çok büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir. Bahsettiğim gibi borsaya yeni başlayanların yaptığı en büyük 5 hata bu yönde. Tabii ki atladığım şeyler olabilir. Sizin katmak istediğiniz şeyler olabilir. Eksik gördüğünüz veya iyi gördüğünüz şeyleri her zamanki gibi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında katmak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi borsaya yeni başlayanların yaptığı hatalar
bu yönde. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar dinleyenler için özel bir 6. madde var arkadaşlar. Nedir bu 6. madde? Araştırma yapmamak ve öğrenmemek. Borsaya yeni başlayanların en büyük hatalarından birisi de bu arkadaşlar. Teknik analizci mi olacaksınız? Temel analizci mi olacaksınız? Hiç fark etmez. Şahsen benim için hiç önemli değil. Para kazandığınız sürece teknikçi veya temelci olmasının hiçbir önemi yok. Ama bunun için araştırma yapmanız gerekiyor. Hisseyi bilme konusunda da bahsetmiştim ya size arkadaşlar. Hissenizle ilgili araştırma yapmanız gerekiyor. Yani borsada araştırmadan, öğrenmeye devam etmeden para kazanma ihtimaliniz çok düşük. Bunlar olmadan para kazanamazsınız. O sebepten hisse senedinizi araştırmanız gerekiyor. Temel analizciyseniz temel analizle ilgili şeyleri araştırmanız gerekiyor. Yani sadece işte şirketim kârda, şirketim zararda, o zaman işte bu şirket şöyle gidecek, böyle gidecek deme şansınız yok arkadaşlar. Gerekiyorsa ki bunu çoğu borsa uzmanı arkadaşlar yapıyor. Şirkete gidin. Şirketin durumuna ona bakın. Yatırımcı ilişkileriyle mailleşin. Bunları yapın. İşte yatırım portföylerine sorun. Niye bu hisseyi şu anda niye bu hisseyi şu anda aldınız diye yazın. Ki onların zaten yatırım portföylerinin de 6-7 sayfalık şeyleri var, notları var. Hani niye bu hisseyi aldık, hisseden ne bekliyoruz, bunları okuyun arkadaşlar. Temel analizci mi, teknik analizci mi olacaksınız? Teknik analizde sadece 2 tane çizgi çekip de tamam bu hisse buraya gidecek demeyin. Hani ne bileyim yok yükselen takoz, işte alçalan takoz, işte takoz burayı verdi, takoz şuraya verdi demeyin. Siz zannediyor musunuz ki teknik analizden para kazanan adamlar böyle işte ya takoz şuraya geldi, takoz buraya geldiyse demek ki çok güzel alçalacak falan değil. Adamlar gerçekten farklı noktalara bakmaya çalışıyor. Farklı şeyleri araştırmaya çalışıyor. Sizin de bunu yapmanız lazım. Hangisi olursa olsun, hangi yöntemi alırsanız alın. Sizin de kendinizi araştırarak, öğrenerek, eğiterek ileri noktaya götürmeniz gerekiyor. Diğer şekilde bu sistemden para kazanmanız ne yazık ki çok düşük. Beni dinlediğiniz için ve buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.